Merhaba sevgili dostum. Belki uzun zamandır kafanın içinde dönüp duran, belki de hiç dile getiremediğin bir sorunun bugün birlikte peşine düşeceğiz. Ölümden korkar mısın? Dur. Hemen cevap verme. Bırak biraz sessizlik olsun. Bu soru zihninde biraz yankılansın. Bir mezarlığın yanından geçerken ne hissediyorsun? Yaşlı birini gördüğünde ya da hastanede yanından bir sedye geçerken, ölümle ilgili düşünürken korkuyor musun? Yoksa ön yargılarına mı yeniliyorsun? Kimilerine göre ölüm doğaya dönüş, kimine göre bir başka yaşamın başlangıcı. Bazılarına göre ise sadece bir geçiş, bir uyanış. Kısacası bu yolculukta doğanın döngüsünden bilinçle ilgili bilimsel sorulara kadar her şeyi konuşacağız. Bu videoda ölüme olan bakış açın tamamen değişebilir. Eğer hazırsan başlıyoruz. Taoist bakışında su gibi gitmek diye bir kavram var. Laozi şöyle der: doğa hiçbir şeyi aceleye getirmez ama her şey tamam olur. Taoist öğretiye göre ölüm suyun okyanusa dönüşüdür. Sen bir damlasın, bir dalgasın. Kıyıya çarpıp dağılır ama yok olmazsın. Su olarak devam edersin. Bu öğreti der ki, beden ölür ama öz kalır. Ölüm son değil, dönüştür. Hint felsefesinde Krishna savaşmak istemeyen Arjuna'ya şöyle demişti: sen bu beden değilsin, sen ölümsüz bir varlıksın. Hint felsefesi ruhun doğmadığını ve ölmediğini savunur. Sadece beden değişir. Tıpkı elbise değiştirir gibi. Ruh sonsuzdur. Doğum ve ölüm bu sonsuz varoluşun nefes alışverişidir. Bu öğretiye göre ölüm bir yok oluş değil, bir başka yaşama geçiştir. Stoacılıkta korkuyla yüzleşmek için Marcus şöyle der: korkman gereken ölüm değil, hiç yaşamamaktan korkmalısın. Stoacılar için ölüm doğanın bir parçasıdır. Ona direnmek, suya karşı kürek çekmek gibidir. Kaçamazsın ama anlamlandırabilirsin. Epiktetos ölüm için şöyle demişti: İnsanları korkutan ölüm değil, ölüm hakkındaki düşünceleridir. Demek ki sorun ölüm değildi. Ona yüklediğimiz anlamlardır. Sufilikte ise tasavvufun kalbinde yatan o meşhur cümle: ölmeden önce öl. Bu fiziksel ölüm değil, egonun, nefsin, dünyaya bağlı kimliklerin ölmesini anlatır. Yani gerçek benliğini bul, korkularını bırak. Sufi der ki, sen zaten ölümsüzsün. Ölen sadece sen sandığın şeydir. İşte bu yüzden ölümden korkmazlar. Çünkü ölmeden önce özgürleşmişlerdir. Tibet Budizmine göre ölüm bir sona değil, bir geçişe işarettir. Bu geçişe bardo denir. Tibet'in ölüm kitabı Bardo ölen kişiye okunur. Çünkü ruhun o geçiş anında çok hassas, çok farkında olduğu söylenir. Eğer korkulara kapılmazsan aydınlanabilirsin. Yani ölüm karanlık değil, uyanış anı olabilir. Ama sadece cesaretin varsa diyor tabii. Şamanlar ise ölüm için fiziksel bir bitiş değil, ruhun başka bir aleme geçişidir der. Şaman, ölmekte olan kişiye rehberlik eder. Çünkü ölüm bir yolculuktur. Ataların diyarına, doğa ruhlarına, sonsuz döngünün içine ve bu öğreti der ki, korkma çünkü yolun seni ait olduğun yere götürüyor. Toprağa, yıldızlara, yani özüne. Bir de bilimsel araştırmalara bakalım. Ölüm deyince çoğu zaman tıbbi bir tanım duyarız. Kalp atmayı bırakır, beyin aktivitesi durur, organlar iflas eder. Ama bu sadece fizyolojik bir açıklama. Gerçekten hepsi bu kadar mı? Japonya'dan bir doktor bu tanımı yıllarca test etti. Profesör Doktor Naoki Hagi, Tokyo Üniversitesi'nde acil servis ve yoğun bakım uzmanı. Yahagi, belki de dünyada en fazla ölüm anına tanıklık eden insanlardan biri. Her biri farklı yaş, farklı sebep, farklı beden. Ama bir ortak noktada kesişen bir şey var. O da onun zihnini alt üst eder. Yüzlerce hastanın ölüm anında şunu fark etti: kalp durmuş olsa da beden hala sıcakken bir varlık hissi, bir bilinç izi devam ediyor gibiydi. Bu gözlem onu rahatsız etti. Çünkü tıbbi kitaplarda böyle bir şey yazmaz. Ama o bu durumu görmezden gelemedi.
Yahagi şöyle der: bir beden ölürken yalnızca fiziksel süreçler değil, sanki bilinç de bir geçiş yapıyor gibi olur. Bunu açıklamakta zorlanıyorum ama gözlerimle gördüm, ellerimle hissettim. İşte burada bilimin sustuğu, kalbin konuşmaya başladığı bir an yaşanıyor. Ve o an Yahagi şöyle düşündürüyor: bilinç, bedenin ürünü değil de onunla sadece bağlantı halinde olan bir şeyse ve ölüm bu bağlantının kesilmesi olabilir mi? Bu sadece ruhani bir varsayım değil. Yahagi bunu tıbbın içinden ve bir bilim adamı olarak söylüyor. Ve en etkileyici cümlesi şu: İnsanlar gerçekten ölmüyor olabilir. Ayrıca doktor yaşadıklarını anlatırken dramatik bir dille değil, sarsıcı bir gerçeklikle konuşuyor. Onun için ölüm anı sadece son değil, bir bilinç geçişine tanıklık etmektir. Ve bu durum onu yeni bir farkındalığa götürüyor. Bilinç belki de evrende bağımsız bir varlıktır. Bedenle temas halinde ama ona bağımlı olmayan bir şey. Belki de bu yüzden ölmekte olan insanların gözlerinde son nefeste garip bir farkındalık, teslimiyet, hatta bazen gülümseme bile görebiliriz. Doktor Yahagi'nin gözlemleri bize şunu düşündürüyor: bilim çok şey anlatabilir ama her şeyi değil. Ve belki de ölüm bilimin tanımlarını değil de insan olmanın gizemini açığa çıkarıyor. Belki de ölüm bedenin değil, bilincin başka bir forma evrilmesidir. Tıpkı bir radyo kapanınca yayının durmaması gibi, yalnızca radyo susmuştur. Yayın devam etmektedir. İşte bu yüzden Yahagi'nin sözleri bilimsel bir cümle değil, varoluşsal bir yankı oldu. İnsanlar ölmüyor olabilir. Yahagi'den sonra doğa ve döngülere baktığımızda yapraklar düşmesine rağmen ağacın yaşamaya devam ettiğini görürüz. Bir sonbahar düşün. Yapraklar sararıp düşüyor. Ağaç çıplak kalıyor. Her şey ölüyor gibi, değil mi? Ama biliyorsun ki o yapraklar toprağa dönüşür. Toprak yeni hayatı besler. Doğa için ölüm yoktur, dönüşüm vardır. Ve sen doğanın bir parçasısın. O halde senin ölümün de bir dönüşüm olabilir. Yani bu bence bir son değil, yeni bir başlangıç. Ve şimdi en başa dönelim. Ölümden korkuyor musun? Eğer korkuyorsan bu senin canlı olduğunu gösterir. Ama korkunun ardına bakarsan orada büyük bir sessizlik değil, derin bir huzur olabilir. Belki de ölüm bir karanlık değil de sonsuz ışığa açılan kapıdır. Bir yok oluş değil, öze dönüş yolculuğudur. Sufilerin sözünü hatırlayalım: ölmeden önce öl. Ve ben de sana şunu söylemek isterim: korkma, çünkü sen sonsuzsun. Evet sevgili dostum, bu yolculukta bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Belki bu video sana ölümü sevdirmedi ama artık ondan kaçmamıza gerek kalmadı. Çünkü gördük ki ölüm en büyük uyanıştır. Bana destek olmak için beğenip paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.